Merhaba sevgili anne ve babalar. Bu ana kadar hafta hafta ilerlediğimiz bebek gelişimi sürecinde bundan sonra ay ay ilerleyeceğiz. 2 aylıktan 36. aya kadar bebeğinizde ne gibi değişiklikler olabilir? Hepsini önceden öğrenmiş olacaksınız. Bu ay ise 2. ay. Bebeğinizle ilk ayınızı bitirdiniz. 2. ayın geçen aya göre daha rahat ve tecrübeli geçeceğine emin olabilirsiniz. Uyku düzeni oluşmaya başlayacak olan bebeğiniz hareketlenecek ve size tepkiler vermeye başlayacak. Şanslıysanız ilk gülücüğünü bile alabilirsiniz. Bu ayda karşılaşacağınız bebek davranışları neler? Bebeğiniz nasıl bir duysal gelişim sürecinden geçecek? Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. İki aylık bebek gelişiminde büyüme hızı ilk haftalarla aynı devam ediyor. Bebek haftada 150 ila 200 gram almaya başlıyor. Yavaş yavaş yanakları, kolları ve bacakları dolmaya başladı bile. 2 aylık bebek kaç kilo olmalı sorusunun yanıtı ortalama 4 ila 5 kilo civarında olsa da her sağlıklı bebeğin farklı boy ve kilolarda gelişim gösterebileceğini söyleyebiliriz. 2 aylık bebeğin boyu ayda 1 ila 1,5 santim kadar uzar. Ancak bunlar da yaklaşık değerlerdir tabii ki. 2. ayda bebeğin başı ve beyni de aynı hızla gelişmeye devam ediyor. Baş çevresi ayda 1,25 santim kadar genişler. Bu dönemde bebeğin başının vücudunun geri kalan bölümlerinden daha büyük olması normaldir. Baş hala diğer organlardan daha hızlı bir şekilde büyüme gösteriyor. Bıngıldak hala açıktır. Ancak 2. ayın sonlarına doğru ve 3. ayın başlarında biraz daha sertleşip kapanmaya başlar. 2. ayda bebeğinin görme yetisi geçen aya göre daha net ve canlı olacağı için onu artık pastel renklerle tanıştırabilirsin. 2. ayında ilk aya göre daha net gördüğü için parlak ve canlı renklere daha fazla ilgi gösterecektir. Gözleriyle sizin konuşmanızı ve hareketlerinizi incelediği için dili hep hareket halinde olur. Bunun sonucunda ses çıkartacaktır illaki. Fakat çıkardığı sesler henüz dilini kullanmayı bilmediği için hep sesli harflerden oluşur. Bunda endişe edilecek hiçbir şey yok. Bebekler 3 ila 5 ay arasında sessiz harfleri kullanmaya başlayacaklardır. Banyo küvetini veya biberonunu gördüğünde tepki verebilir bebeğiniz. İlk aydaki gibi fazla uzağı göremez ve gözleriyle takip edebilir sizleri. 2. ayda işitme duyuları ilk aya göre daha kuvvetli olacaktır. Mesela bu ay sizin sesinizi daha net algılayacağına emin olabilirsiniz. Hatta uzun süre sesinizi duymadığında endişelenebilir bile. Kalın ses ile ince seslerin farkını ayırt edebilir. Örneğin sizin sesiniz ile babasının sesinin arasındaki farkı anlayabilecektir. Bu ay sürekli aynı müziği dinleterek tepkilerini ölçebilirsiniz. Çünkü tekrar eden tanıdık melodik seslere ya da okuduğunuz aynı masala tepki vermeye başlayacaktır. İşitme duyusu daha iyi olduğu için çıkardığı sesler de fazlalaşacaktır. Kendi kendine çıkardığı sesler çok hoşuna gider ve sürekli bu sesi tekrar eder. Siz de bu sesleri taklit ederek onu onaylayabilirsiniz. 2. ayın sonuna doğru ses çıkartırken sürekli tek bir notaya veya cisme bakıyorsa onun hakkında konuşuyor olabilir. İşitmeye dair 2 aylık bebek tepkilerine son bir örnek ise müzik dinlerken kol ve bacaklarının ritmik bir şekilde hareket ettirilmesiyle olabilir. Bebeğiniz doğduğu andan itibaren pek çok farklı kokuyla büyür. Anne sütü, kullandığınız parfümün kokusu veya kızarmış tavuk kokusu gibi. Kokulara karşı duyarlılık göstermediği sürece bebeğinize başka kokular tanıtabilirsiniz. Şu anda bebeğinizin bu duyusunu uyarmanıza gerek yok. Bebeğinizin tat tomurcukları bu dönemde yalnızca anne sütünü ve biberon sütünü algılar. Bebeğiniz büyüdükçe tatmak onun için bir araştırma biçimi olacak ve her bulduğunu ağzına götürecek mutlaka. Bu nesneler sivri, zehirli olmak gibi tehlikeli durumlar taşımadığı sürece ona müdahale etmemeniz en iyisi olacaktır. Dokunma duyusu bebeğinizin dünyayı tanırken kullandığı en anlamlı duyulardan biri. Size ve babasına dokunmanın nasıl bir his olduğunu hisseder, etrafındaki nesneleri yoklar. Bebeğinizin kendisine nasıl dokunulması istediğini anlamaya çalışın. Pek çok bebek öpülmekten, kucaklanmaktan veya karnının gıdıklanmasından hoşlanır. Zaten sevgiyle dokunan ellerden daha güzeli yok bu dünyada.
Bebeğiniz şu ana kadar etrafındaki konuşma ve sesleri dinleyip özümsedi. Kendi düşüncelerini seslendiremese de sözlerin manasını konuşmaya başlamadan aylar önce anlamaya başlıyor. Bu yüzden bol bol konuşmalısınız onunla. Dört gözle beklediğiniz agulamalar ve cıvıldamalar genellikle 6 ila 8. haftalar arasında başlar. Bebeğiniz daha net sesler çıkarabilmek için zamanla dudaklarını kullanacaktır. Dilindeki bu gelişim motor gelişimiyle de paralellik gösteriyor. Bebeğiniz yine zamanının çoğunu uyuyarak geçirir. Aranızdaki iletişim sınırlı olsa da 2 aylık olan bebeğinizin gülümsemelerine gülümsemeyle karşılık verebilirsiniz. Minik kuzunuzun gülücüklerine mutlulukla karşılık vermeniz hareketlerinin bir etki yarattığını fark etmesini sağlar ve böylece kendini başkalarından ayırt edebilme yeteneği gelişir. 2 aylık bebek ne yapabilir diye soru akıllara gelebilir. Yüzüstü yatırıldığında gövdesini 45 derece yukarıya kaldırabilir. Hatta bu ayın ortalarında kafasını 90 derece bile kaldırabilir. Ellerini keşfeder ve incelemeye başlar. Sürekli el ve ayaklarıyla oynayabilir. Önüne bir cisim bırakıldığında ve eline verildiğinde onu tutmaya başlar. Küçük cisimleri ağzına götürmeye çalışır. Büyükse sallayıp bırakır. Vücut hareketlerini tamamen kontrol edemez ama iyice hareket etmeye başladığı için artık yüksek bir yerde tek başına bırakmamak gerekir bebeğinize. Gündüzleri daha az uyurken geceleri daha fazla uyumaya başlar. Kendi sesini duymaktan çok mutlu olduğu için sürekli ses çıkarır. Gülücük ve sevinç çığlıkları atabilir. Kendisiyle ilgilenildiğini anlar. Ses çıkarmaktan çok hoşlanır. Anne sesini bu ay net bir şekilde tanır. Mutluluktan çığlık atabilir. Emerek sakinleşir. Ağladığında özellikle de siz kucağınıza aldığınızda sakinleşip susabilir. Bütün saydıklarımı yapabilirler. Peki ama 2 aylık bebek neden ağlar? Bebeğiniz bu süreçte ihtiyaçlarını yine en çok ağlamaya başvurarak belirtir. Bu ağlamalar bebeğinizin 6 ila 8. haftalar arasında günde 3 saat gibi rekor bir seviyeye dahi ulaşabilir. Biriken streslerini böyle atıyorlar bebekleriniz. Bu yüzden moralinizi bozmayın lütfen. Bebeğinizin gelişimi için neler yapabileceğinize dair davranışlardan bahsetmek istiyorum. 2. ayda ve bundan sonraki aylarda bebeğinizin gelişimi için ilginizi ve sevginizi esirgemeden vermeye devam etmelisiniz. Sevin, kucaklayın, sarılın, bol bol konuşun onunla. Konuşsam bile anlamayacak diye düşünmeyin. Bebeğinizle ne kadar çok konuşursanız o kadar iyi. Bu onun psikolojisini olumlu yönde etkileyecek. Doktorunuz size anne karnında bebek gelişiminden bahsederken elleri burada, bacakları şurada, şimdi gözlerini açtı gibi basit cümlelerle her detayı nasıl anlatıyorsa siz de bebeğinize öyle anlatın her şeyi. Uzun cümleler kurmayın. Basit cümleler kurun. Dil gelişimi için çıkardığı sesleri taklit edebilirsiniz. Oyuncak yakaladığında ya da tutabildiğinde onu alkışlayın ve tebrik etmeyi sakın ihmal etmeyin. Bebeğinizin sosyal gelişimi için onunla yüz yüze vakit geçirmelisiniz. Ona şarkılar söyleyin ve özellikle bu ay ismiyle hitap edin. Güvenini arttırmak için o bir şeyle ilgilendiği zaman aynı ilgiyi o şeye gösterin. Bırakın sizin dikkatinizi çektiğini düşünsün. O şekilde mutlu olsun ve güveni artsın. Boyun ve sırt gelişimini desteklemek için yüzük oyun yatırmalısınız bebeğinize. Boynu ve sırtı geliştiğinde baş hareketini daha kontrollü yapmaya başlayacaktır. 2. ayı da geride bıraktık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve buradan kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.